Merhaba, yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün tarihi dini metinleri okurken belki de çoğumuzun gözünden kaçan ama aslında inanç dünyasını temelden sarsan o devasa farklardan birine dalıyoruz. Şunu hiç düşündünüz mü? Aynı peygamber, aynı isim ama farklı inanç sistemlerinde bambaşka şekillerde anlatılıyor. Bazen bu farklar o kadar şok edici oluyor ki nasıl yani aynı kişiden mi bahsediyoruz diyorsunuz. İşte tam da bu yüzden Doçent Doktor Abdullah Aydemir'in derlediği kaynaklar üzerinden Hazreti Lut kıssasına yakından bakacağız. Amacımız kesinlikle taraf tutmak veya yargılamak değil. Sadece bu tarihi metinlerin bize sunduğu o inanılmaz, o çarpıcı tabloyu birlikte anlamaya çalışmak. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi, hepimizin aklının bir köşesinde duran o temel soruyu çok net bir şekilde soralım. Peygamberler de tıpkı sizin, benim gibi hata yapar mı? Sonuçta hepimiz insanız, değil mi? Zaaflarımız var, tökezliyoruz, bazen gerçekten çok yanlış kararlar alabiliyoruz. Peki ya insanlığa ahlaki birer pusula olsun diye gönderilmiş bu seçilmiş elçiler? Onlar da sıradan insanlar gibi karanlık düşüncelere kapılıp büyük günahların, o ahlaki çöküşlerin içine sürüklenebilir mi? İnanın bana eski metinlerin sayfalarına çevirdikçe bu basit gibi görünen sorunun inançlar arasında nasıl derin ve sarsıcı bir uçurum yarattığını göreceğiz. Peki, bu işin temeli nedir? Yani İslamiyet peygamberlere nasıl bakıyor? Aslında İslami inanca göre durum son derece net. Peygamberler kusursuz rehberlerdir. Tabii ki onlar da acıkıyor, susuyor, uyuyor, yoruluyor. Yani fiziksel olarak bizim gibiler. Ama çok çok büyük bir fark var. Onlar toplumu o zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarmak, ahlaksızlıktan kurtarmak için özel olarak seçilmiş insanlar. İslami kaynaklar üzerine basa basa şunu söyler: bir peygamberin geçmişi, yani o görevi almadan önceki hayatı bile tertemizdir. Toplumda her zaman en güvenilir, en dürüst kişi olarak parmakla gösterilirler. Yalan, dolan veya ahlaksızlık onların semtine bile uğramaz. İşte tam da bu kusursuzluk, bu korunmuşluk haline İslami literatürde ismet sıfatı deniyor. Yani bir peygamberin her türlü günahtan, çirkin eylemden, ahlak dışı davranıştan tamamen ama tamamen uzak olması durumu. Aslında mantıklı değil mi? Şöyle bir düşünün, size gelip yalan söylemeyin, dürüst olun, ahlaklı yaşayın diyen ilahi bir elçi, dönüp kendi hayatında tam tersini yapsaydı ona kim inanırdı? İnandırıcılığı sıfıra inmez miydi? O yüzden İslam alimleri bir peygamberin hata yapmasının, harama bulaşmasının kesinlikle imkansız olduğunu savunuyor. Ama işte tam bu noktada kelimenin tam anlamıyla devasa bir teolojik çarpışma yaşıyoruz. Bir tarafta az önce konuştuğumuz o masum, korunan ve günahsız elçiler inancı var. Diğer tarafta ise ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyan metinlerinin çizdiği o bambaşka peygamber profili duruyor. Yazarın o kaynak eserinde tarafsızca önümüze serdiği gerçek şu: bu eski metinlerde peygamberler gerçekten de sıradan insanlar gibi ele alınmış. Hatta öyle anlar var ki onlara atfedilen büyük günahları, o çirkin eylemleri okuduğunuzda bir saniye ya bu kişi nasıl peygamber olabilir demekten kendinizi alamıyorsunuz. Ve bu inanılmaz zıtlık bizi bugünkü hikayemizin en can alıcı, en sarsıcı noktasına getiriyor. Kaynağımızda detaylarıyla incelenen o eski metinlerde yer alan Hazreti Lut ve kızları hakkındaki şok edici iddia. Bakın, bu hikaye Kitab-ı Mukaddes'in Tekvim bölümünde geçiyor ve inanın bana öyle ufak tefek bir hata veya basit bir yanılgıdan bahsetmiyoruz. Doğrudan doğruya insan doğasını, ahlakını temelinden sarsan, duyanı dehşete düşüren bir iddia bu. Olaya doğrudan tarih kaynağın yaptığı o alıntıyla kelimesi kelimesine anlatalım. Metin tam olarak şu cümleyle başlıyor: Lut ve iki kızı bir mağarada oturdular. Şimdi gözünüzde canlandırın. Şehirleri helak olmuş, o korkunç yıkımdan kıl payı kurtulmuşlar, dağlara kaçmışlar ve bir mağaraya sığınmışlar. İnanılmaz bir çaresizlik, ıssızlık ve yalnızlık içindeler. Buraya kadar her şey tam bir hayatta kalma dramı gibi, değil mi? Ta ki o iki kız kardeşin aralarında yaptığı konuşmaya kadar. O mağaranın içindeki psikolojik durum gerçekten çok ama çok ilginç. Metne göre büyük kız tam bir panik halinde. Yaşadıkları o büyük felaketten sonra dünyadaki herkesin öldüğünü, yeryüzünde sadece kendilerinin kaldığını sanıyor. Babaları zaten yaşlı, soylarını devam ettirebilmek için normal yollardan evlenebilecekleri tek bir erkeğin bile hayatta kalmadığına inanıyorlar. Yani zihinlerinde adeta kıyamet kopmuş, dünyada tek başlarına kalmışlar ve soylarının tamamen tükeneceği korkusuyla dehşete kapılmışlar.
İşte o kan donduran plan da tam bu çaresizlik anında ortaya çıkıyor. Büyük kız kardeşine dönüyor ve aynen şu sözleri söylüyor. Gel, babamıza şarap içirelim ve ondan zürriyeti yaşatmak için onunla yatalım. Gerçekten bunu inanç tarihi bağlamında duyduğunuzda insan bir durup yutkunuyor değil mi? Sırf soylarını devam ettirebilmek için kendi öz babalarını sarhoş edip onunla birlikte olmayı planlıyorlar. İslami kaynakların penceresinden baktığınızda bu ahlaki sınırların tamamen ama tamamen buharlaştığı akıl almaz bir tasvir. Üstelik kaynak bunun öyle aklımızdan geçti ama yapmadık tarzı bir düşünce olmadığını söylüyor. Bu planı 2 gece üst üste harfi harfine uyguluyorlar. İlk gece babalarına şarap içiriyorlar ve büyük kız babasıyla birlikte oluyor. Metin özellikle şu detayın altını çiziyor. Lut peygamber o kadar ama o kadar sarhoş ki kızının ne zaman yanına yattığını, ne zaman kalktığını asla fark etmiyor. Ertesi sabah büyük kız kardeşine gidip dün gece ben yaptım, bu gece de sen yapacaksın diyor. Ve ikinci gece aynı korkunç plan tekrar işliyor, bu kez küçük kız babasıyla birlikte oluyor. Hikayenin eski metinlerdeki finali ise o çarpıcı cümleyle noktalanıyor. Lut'un 2 kızı böylece babalarından gebe kaldılar. Evet, yanlış duymadınız. Her 2 kız da bu planın sonunda hamile kalıyor ve çocuk doğuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Eski metinler koskoca bir milletin köklerini, başlangıcını böyle bir ensest ilişkiye dayandırıyor. Hayatı boyunca kötülükle savaşmış, insanlara doğru yolu göstermiş bir peygamberin hikayesinin böyle karanlık, böyle utanç verici bir finale bağlanması doğal olarak İslam alimleri için asla ama asla kabul edilemez bir durum. İşte tam bu aşamada İslami kaynaklar, deyim yerinde ise masaya yumruğunu vuruyor. Yani can alıcı nokta şu: İslam inancı, az önce anlattığım bu hikayeyi tarihi bir gerçek olarak kesinlikle reddediyor. Çöpe atıyor. Neden mi? Çünkü daha en başta konuştuğumuz o ismet sıfatı var ya, hani peygamberlerin masumiyeti. İşte bu anlatılanlarla o ilkenin aynı cümlede geçmesi bile mantığa aykırı. Bu basit bir tökezleme değil ki. Bu, bir insanın düşebileceği en karanlık, en ahlaksız çukurlardan biri. Bu kaynakları derleyen Abdullah Aydemir, kitabında bu duruma o kadar samimi, o kadar insani bir tepki veriyor ki, bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Aynen şöyle diyor: bir mümin yüzü kızarmadan okuyamaz. Haklı değil mi? Açıkçası sadece inançlı biri olmanıza gerek yok, vicdanı, ahlaki değerleri olan hangi insan, öz kızlarıyla böyle bir ilişkiye giren bir babanın, hele ki bir de peygamberin hikayesini okurken utanmaz, yüzü kızarmaz ki? Yazar bu utanç duygusunun altını özellikle kalın çizgilerle çiziyor. Dolayısıyla İslami perspektife göre işin aslı şu: bu hikayelerin gerçekle yakından uzaktan alakası yok. Bunlar zaman içinde çeşitli nedenlerle dini metinlere sızmış, sızdırılmış, korkunç iftiralar, akıl dışı kurgular. İslam alimleri kutsal metinlerin zamanla tahrif edildiğini, belki çeviri hataları, belki sözlü aktarım sırasındaki çarpıtmalarla peygamberlere böyle korkunç iftiralar atıldığını savunuyor. Düşünsenize, bir peygamberi böyle sıradanlaştırmak, ahlaken dibe çekmek, aslında onun getirdiği o yüce mesaja yapılabilecek en büyük, en ağır saygısızlıktır onlara göre. Çünkü peygamberlik makamı öyle sıradan bir makam değildir. Olağanüstü bir saygınlık, bir duruş gerektirir. Yaratıcı sizi elçi seçtiyse, attığınız her adımda bir rol model, bir pusula olmanız şarttır. Gündüz çıkıp insanlara içki içmeyin, ahlaklı olun, ailenizi koruyun diyeceksiniz. Sonra gece kendi çadırınızda kızlarınızla sarhoş olup böyle bir olayın başrolunda olacaksınız. Bu, peygamberliğin varoluş amacına, en temel mantığına taban tabana zıt. Böylesine savrulan tutarsız bir karaktere kim güvenir, kim onun peşinden gider ki? Bizi asıl düşündürmesi gereken soru da bu aslında. Kendi hayatında böylesine zifiri bir karanlığa, böyle bir çöküşe düşen biri, diğer insanları aydınlığa nasıl çıkarabilir? İşte tarihi metinlerin bize sunduğu o iki zıt, o inanılmaz tabloyu gördünüz. Bir tarafta kusursuz, tertemiz elçiler, diğer yanda kendi zaaflarıyla felaketini hazırlayan sıradan insanlar. Eski metinlerin satır aralarında gizlenen bu inanç savaşı, tarihi ve dini anlamak için gerçekten eşsiz bir pencere açıyor bize. Peki siz bu devasa teolojik uçurum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu zihninizde biraz tartın. Bugünlük incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.